Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok tatlı, çok şirin bir çanta ile karşınızdayım. Yapılışı çok kolay, hemen biten bir çanta arkadaşlar. 1,5 tane ip gitti, hemen onu söyleyeyim. Çünkü soran arkadaşlarımız oluyor. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna tıkladıktan sonra orada bir zil işareti var. Zile de tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Zile tıkladığınız zaman ben yayın açtığımda, canlı yayınlarımı açtığımda size bildirim gelir ve onun dışında video yüklediğimde bildirim alırsınız yine. Ayrıca arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Üyelik çok cüzi bir miktaradır. Hem bana destek amaçlı hem de ayrıcalıklardan faydalanmak için, sosyal medyadan iletişim kurmak için katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İpim polyester makrom 3 numara. 1,5 milimlik bir ip arkadaşlar. Ve tığım da Tulip marka 350 numara. Hemen 63 tane zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 63 tane zincirimi çektim. Bakalım kaç santim oldu arkadaşlar. Şöyle ölçtüğümüz zaman 33 santim. Bir tane zincirimi geri dönüş için kullanacağım. İkinci zincirimin içerisine batacağım. 62 zincir üzerinden öreceğiz arkadaşlar. İlk zincirimi kaydırma yapıyorum. İkinci zincirimi tekli trabzan yapıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte örüyorum. Bir sonraki zincirimi kaydırma yapıyorum. Diğer zincirimi tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane kaydırma, bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir kaydırma, bir tekli trabzan. Bir tane kaydırma, bir sonrakini tekli trabzan. Sıradaki zinciri kaydırma, bir sonraki zincire tekli trabzan. Evet, modelimiz arka taraftan oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıranın sonundayım. Bir tane tekli trabzan yapıyorum ve son olarak bir tane kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip işimi geriye doğru döndürüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramızdayız. Burada işimizi şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın, iki tane lobumuz var. Biz arka loba batıyoruz. Bakın, ilk kaydırmamızın olduğu nokta var ya, kaydırmayla başlıyoruz ve ilk loba batıp kaydırma yapıyoruz. İlmek alıyoruz. Tekli trabzan olan yere arka lobuna tekli trabzan yapıyoruz. Kaydırma olan yere batıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan olan yere tekli trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, arka lobdan işlem yapıyoruz. Bundan sonra bütün sıralarımızda arka lobdan işlem yapıyoruz. Kaydırma olan yere kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan olan yere tekli trabzan yapıyoruz. Görüntümüz bu. Modelimiz arka tarafta kuruluyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Kaydırma yapıyorum. Arka loba tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, neredeyse sıra sonundayız. Bir tane tekli trabzanımız var ve son olarak bir tane kaydırmamız var. Bu kaydırmayı sakın atlamayın arkadaşlar. İşiniz küçülebilir. Kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çekip
İşimizi geriye doğru çeviriyoruz. Evet, kaydırmayla bitirmiştik. Tekrar kaydırmayla başlıyoruz arkadaşlar. Kaydırma olanı kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan olanı tekli trabzan yapıyoruz. Kaydırma olanı kaydırma yapıyoruz. Tekli trabzan olanı tekli trabzan yapıyoruz. Hep arka lobdan örüyoruz bu arada arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Tekli trabzan, kaydırma, tekli trabzan. Evet, olayımız bu arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Her zaman arka lobdan tekli trabzan olana tekli trabzan, kaydırma olana kaydırma yapıyoruz. İşimiz istediğimiz boyuta varana kadar örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. Şu en baştaki sıradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sıram var. Şöyle baktığınız zaman 19 santim ve boyuna bakalım arkadaşlar. Bu da 31 santim. Evet, 19'a 31. Şimdi arkadaşlar saydığımız zaman şu noktadan şu noktaya tam 31 tane sık iğnem var ve bu noktadan bu noktaya 31 tane sık iğnem var. Tam ortada bir tane fazla iğnem var arkadaşlar. O iğnenin içerisine ayracımı takıyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ayracın olduğu yere kadar normal bir şekilde örelim. Önce kaydırmayla başlıyoruz. Daha sonra yine tekli trabzanla devam ediyoruz. Kaydırma, tekli trabzan. Örelim arkadaşlar şuraya kadar. Gelelim. Evet. Son noktada tekli trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane ayracımın sağ tarafında, bir tane de sol tarafında ilmeklerim var. O ilmeklerin üçünü birlikte öreceğim arkadaşlar. Bakın. Tekli trabzanımı ördüm. Şimdi 1, tamam mı? Sık iğne şeklinde içinden iğne çıkarıyorum. 2, 3. Üçünü birlikte örüyorum ve bu noktaya ayracımı takıyorum. Sıradan devam ediyorum arkadaşlar. Burası neyse onu öreceğiz. Tekli trabzan geldi sıradan. O zaman tekli trabzan öreceğiz. Tamam mı? Kaydırmamız var. Tekli trabzanımız var. Kaydırmamız var. Tekli trabzanımız var. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Gelelim. Evet, sıramın sonunda bir tane kaydırmam kaldı. Orayı da son kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar aynı hizayla şu ayracımızın olduğu bölgeden 1, 2, 3. Bu 3 tane iğneye varana kadar örelim. Yani şu noktaya kadar örelim arkadaşlar. Tekrar daraltmalar yapacağız çünkü. Kaydırmayla başladım. Tekli trabzan yapıyorum. Tekrar kaydırma yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Kaydırma yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. O noktaya kadar örelim, gelelim. Şimdi arkadaşlar son iğnemizin içerisine kaydırma yaptık. Çünkü kaydırma olması gerekiyordu. 1,
ayraç 2 ve sol tarafta 3 tane iğnemiz var. Tamam mı? Biz şimdi burayı tekrar bir daraltma yapacağız. Bakın. 1, ortadakine 2 ve üçüncüsüne 3. 4 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Dördünü birlikte örüyorum ve ayracımı bu noktaya takıyorum. Sıradan devam ediyorum. Sıradaki kaydırma olacak arkadaşlar ve ben kaydırma yapıyorum. Tekli trabzanım var. Tekli trabzan yapıyorum. Kaydırmam var. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde daraltmalar yapacağız arkadaşlar. Toplamda 6 tane daraltma sıram olacak. 2 tanesini yaptım. 4 tane daha daraltalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben tam 6 sıra eksiltmemi yaptım. Bu şekilde görünüyor. Bakın. Şimdi 25 tane bu noktadan bu noktaya iğnem var. 25 tane bu noktada var. Bir tane ortada var. Artık dikişimize geçebiliriz arkadaşlar. Dikelim. Daha sonra bu noktaya da bunun aynısını yapalım. Önce dikişimizi yapalım. İlk kaydırmanın içerisine batıyorum. Bakın. 2 lobumu da aldım arkadaşlar, tamam mı? Ve karşıdaki kaydırmanın içerisine batıyorum. Bu ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane zincirle sıkı bir şekilde sabitliyorum. Daha sonra ilk tekli trabzanın içerisine batıyorum ve karşıdaki tekli trabzanın içerisine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sıradaki kaydırmalara batıyorum. 2 lob burada, 2 lob burada, kaydırma yapıyorum. Dikişimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle dikeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar kaydıralım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Neredeyse sıranın sonuna kadar geldik. Kaydırmamıza devam ediyoruz. Ve bitti. Bir tane zincir çekip ipimizi bu noktada kesiyoruz. Evet, dikişimiz bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz.
Şimdi şu tarafa da aynısını yapalım arkadaşlar. Önce eksiltmeleri yapalım, sonra dikişimizi yapalım. Ben bu noktadan bakalım. Şu taraftan yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü neden? Bu taraf bizim hani modelimiz tersten kuruluyordu ya. Biz şu taraftan örmüşüz. Bu taraftan örmüşüz. Model buradan çıkmış. Şimdi biz buradan öreceğiz. Model arkaya verecek kendini. Tamam mı? 32'ye ayracımı takacağım. Evet. Şimdi şu noktadan ilk kaydırmamızın olduğu noktaya ipimizi bağlayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ilkine kaydırma yapalım bu noktaya. Hemen dibine bir kaydırma yaptık. Sonra tekli trabzan yapıyoruz. Bakın. Şuraya arkadaşlar. Tekli trabzanımızın tepesine tekli trabzan, kaydırmanın içerisine kaydırma. Tekli trabzan, kaydırma. Tekli trabzan, kaydırma. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Şu noktaya kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar ayracımızın olduğu nokta burası. Tamam mı? Ayracımızın olduğu yer burası. Bir önceki yer şurası. Yani bir tane daha tekli trabzan yapacağız. Sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Tamam mı? Şimdi ayracımızı buradan bir çıkaralım. Bakın şu noktaya iki lobu da alıyoruz. 1 ayracımızın olduğu yere, 2 ve sıradan 3. 1 2 3 4 tane ilmeğim. Dördünü birlikte kapatıyorum. Tekrar ayracımı geçiriyorum. Sıradan kaydırmayla devam ediyoruz. Pardon, bir dakika. Evet, sıradan tekli trabzanla devam ediyoruz. Eğer tekli trabzanla devam ediyorsa tekli trabzan yapın. Kaydırma ile devam ediyorsa kaydırma yapın. Tamam mı? Sırayla bu şekilde arkadaşlar örüyorsunuz. Toplam yine 6 tane eksiltme yapıyoruz. Dikişimizi yapıyoruz. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben çantamı diktim. Bu şekilde görünüyor. İki tarafı da böyle. Şimdi arkadaşlar ağız kısmına sık iğneler yapacağız. Şu kenar kısmından başlayalım. Tam şu ortadan başlayabiliriz. Şöyle batalım. Şu noktaya arkadaşlar bakın. Şuraya. Şuraya batalım. Çünkü şuraya batmak çok zor olduğu için bir altına batacağız. Ve bu noktaya sık iğneler yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Şu ara kısma da bir tane herhangi bir yerine, yani tam şu noktaya batabilirsiniz. Buraya sık iğne yapıyorum. Şuraya arkadaşlar. Tam şuraya. Ve tam şuraya. Tamam mı? Şuraya. Bir tane araya. Şuraya. Araya.
Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar sık iğnemi ördüm. Şimdi birleştireceğim. Şu ilk sık iğnenin tepe noktasına kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu noktada artık kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arka lobdan, bakın, sık iğnemizin arka lobunu alıyorum. İpimi kaydırıyorum. Sıradakinin arka lobunu alıyorum. İpimi kaydırıyorum. Arka lobu al, ipini kaydır. Bu şekilde ipimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar kaydıralım. Gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Şunları da örelim. Şimdi spiral bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani ilk kaydırmanın içerisine batıyorum ve tekrar kaydırma yapıyorum. Sıramın başı sonu yok arkadaşlar. Direkt geçiş yapıp bundan sonra spiral bir şekilde kaydırmalarımı öreceğim. Şöyle arkadaşlar, hemen şu tepedeki lobu alıyorum, kaydırıyorum. Tepedeki lobu alıyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde birkaç sıra örelim, gelelim. Şuraya da ayraç takabiliriz arkadaşlar, yerimiz kaybolmasın diye. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. Şuradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi bu noktada son kaydırmamı da yaptım. İpimi buradan kesiyorum. Aşağıya doğru götürelim. İndirip kaybedelim arkadaşlar. Çantamın son hali bu şekilde. Şimdi arka tarafına şuraya kapak yapacağız arkadaşlar. Sayalım. Tam orta kısmı bu şekilde denk getirecek şekilde şöyle bir katlayalım. Ondan sonra şuradaki sayıları bir sayalım. Tam şu noktadan başlayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 tane zincirimiz var arkadaşlar. Şimdi biz bu noktada 11 tanesini kapak olarak yapacağız. Ortadan 11 tane arkadaşlar. Geriye 34 tane ilmeğimiz kalıyor. 34'ü 2'ye böldüğünüzde de 17 yapıyor. Şimdi biz bu noktadan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17.'ye batıyorum. Bir zincirle bağlıyorum ve sık iğneler örüyorum. 1, 2, şu ipimizi alttan yürütelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11.
Evet, 11 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve işimi geriye doğru çeviriyorum. İlk sık iğnenin içerisine batıyorum ve tekrar sık iğneler örüyorum. Toplam yine 11 tane sık iğnem olacak. Bundan sonra her bir sırada 11 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa varana kadar örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüşüm. Şimdi ipimi buradan kesebilirim. Evet. Bu noktadan şöyle bir sıra kaydırma, bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Tam şuradan şöyle tam köşe taraftan ipimi bağlıyorum. Şöyle. Daha sonra her bir sıraya bir tane gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son olarak 14. 14 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu noktaya bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 10 ve 11. Şimdi bu noktaya bir tane daha yapıyorum. Ve bu da aşağının oluyor. Buraya da 14 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve şu köşeye bağlayacağım. Örelim gelelim. Sonuncu sık iğnemi de ördüm. Ve tam şu köşeye arkadaşlar kaydırarak bağlıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Hatta bir tane daha kaydıralım. Ve ipimizi keselim. Bu ipimizi yine kaybedelim arkadaşlar. Arada kaydırarak kaybediyoruz biliyorsunuz. Evet, bu şekilde kapağımızı da yapmış olduk. Kapağımızı şöyle arkadaşlar süsleyeceğim. Bir tanesini buraya takacağım. Biz genelde bu aparatları çantaların altına takıyoruz arkadaşlar. Alt kısmı zedelenmesin, örgümüz diye bilirsiniz. Tabanlıklara takıyoruz. Şöyle bir tane de şu tarafa takmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde süsledim ben. Siz isteğe bağlı, ister takın ister takmayın. Ben öyle süslemiş olmak için taktım. Şimdi arkadaşlar manyetik düğmemiz var. Onu da buraya dikelim, alt kısma şöyle kapatıp açmak için dikelim gelelim. Evet arkadaşlar, ben manyetik düğmemi taktım. Bu şekilde etiketimi de taktım. İsteğe bağlı etiket takabilirsiniz. Ve arkadaşlar böyle bir sap ördüm, çift taraflı sap. Sapın videosunu açıklama kısmına link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Halkalarımı büyük tuttum. Siz de büyük tutarsanız daha iyi olur. Evet, bu şekilde taktım arkadaşlar. Yakın bir şekilde görüntümüz bu. Şimdi ben bir de zincir takmak istiyorum. Omuz çantası olarak kullanmak isteyenler
Çapraz çanta olarak, omuz çantası olarak, artık siz ismine ne diyorsanız öyle kullanmak isteyenler bu şekilde zincirler takabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da diğer tarafa takalım. Hizalı bir şekilde. İster omuzunuzda taşıyın, ister kolunuzda veya elinizde taşıyın. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer çantamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Birkaç tane yorum yaparsanız sevinirim. Dozunu arttırmayın lütfen arkadaşlar. 2 tane yapsanız yeterli. 10 tane yorum yapmayın. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.